Her bir kalp atışımızın arkasındaki gücün nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi? Bu öyle basit bir kasılıp gevşeme değil. İşin sırrı kalbin her atıma hazırlanırken kullandığı ve adını ön yük dediğimiz gizli bir mekanizmada yatıyor. Hadi gelin, kalbin bu temel çalışma prensibini, bu gizli gücü hep birlikte keşfedelim. İşte bütün konunun özü aslında bu soruda gizli. Cevap nerede biliyor musunuz? Kalbin tam kasılmadan bir saniye önceki o anında. Yani kanla dolum evresinin bittiği o kritik anda. İşte o dolumun yarattığı gerginlik var ya, bir sonraki atışın ne kadar kuvvetli olacağını tamamen o belirliyor. Evet, işte geldik o meşhur kavrama ön yük, yani preload. Tıpta bu terimi sürekli duyarız. Peki ama ne demek bu tam olarak? Aslında çok basit. Ön yük, kalbin kasılmak için ne kadar kurulduğunun, yani ne kadar gerildiğinin bir ölçüsü. Gelin şimdi teknik tanımına bir bakalım. Tanım tam olarak bu. Bakın, buradaki en kilit ifade diastol sonu. Yani kalbin gevşediği, kanla dolduğu ve artık kasılmaya hazır olduğu anın tam sonu. Ventriküle yani karıncağa dolan bu kan, kalp kası liflerini yani miyokardı adeta bir yay gibi geriyor. İşte bu gerilmenin derecesine biz ön yük diyoruz. Hadi gelin bunu daha da basitleştirelim. Elinize bir lastik bant aldığınızı düşünün. Bu bandı ne kadar çok gererseniz bıraktığınızda o kadar kuvvetli bir şekilde ileri fırlar, değil mi? İşte kalp kası da tıpatıp böyle çalışıyor. Kasılmadan önce ne kadar çok kanla dolup gerilirse o kadar güçlü bir şekilde kasılıyor. Yani aklımızda kalması gereken en temel şey şu: ön yük eşittir gerilme. Bu kadar basit. Peki, bu ger ve fırlat prensibi vücudumuzda hangi temel yasaya dayanıyor? İşte tam bu noktada fizyolojinin en zarif mekanizmalarından biri sahneye çıkıyor. Frank Starling mekanizması. Bu mekanizma, ön yükün yani gerilmenin kalbin pompalama gücünü nasıl anında ve birebir etkilediğini bize mükemmel bir şekilde açıklıyor. İşin asıl büyüsü olayın hücre seviyesinde nasıl gerçekleştiği. Ventrikül kanla dolunca kalp kası hücrelerimizin içindeki o küçük motorlar yani sarkomerler uzamaya başlıyor. Bu uzama öyle bir noktaya geliyor ki kasılmayı sağlayan proteinlerimiz aktin ve miyozin birbiriyle en ideal şekilde kenetleniyor. Düşünün, binlerce küçük elin birbirini en verimli şekilde tutması gibi. İşte bu mükemmel kenetlenme ortaya çok daha güçlü bir kasılma kuvveti çıkarıyor. Gerçekten de kalbin kendisine gelen kan miktarına göre gücünü otomatik olarak ayarlamasını sağlayan dahiyane bir sistem bu. İşte bu harika ilişkiyi Frank Starling eğrisi üzerinde net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın, yatay eksendeki ön yük yani o kas gerilmesi arttıkça dikey eksendeki atım hacmi yani kalbin her atışta pompaladığı kan miktarı da artıyor. Ama burada çok kritik bir ama var. Bu ilişki sonsuza dek sürmüyor. Bir tepe noktasına ulaştıktan sonra eğer kalp aşırı gerilmeye devam ederse o lastik bandın artık laçkalaşması gibi sarkomerler fazla uzuyor ve aktinle miyozinin o mükemmel kenetlenmesi bozuluyor. Sonuç, kasılma gücü tekrar düşmeye başlıyor. İşte bu an işlerin tersine döndüğü ve hastalıkların başladığı andır. Gelin şimdi o durumlara bakalım. Evet, normal fizyolojinin güvenli limanlarından ayrılıp patolojiye, yani işler sarpa sardığında ne olduğuna geçiyoruz. Peki ön yük o ideal tepe noktasına aşıp da aşırı yükselirse ne gibi tehlikelerle karşı karşıya kalırız? İşte karşınızda adım adım ilerleyen tehlikeli bir zincirleme reaksiyon. Her şey ventrikülün aşırı dolmasıyla başlıyor. İçindeki basınç tavan yapıyor. Bu yüksek basınç, kanın geldiği bir önceki durak olan sol atriyuma yani kulakçıya geri yansıyor. Oradan da geriye kanın temizlendiği akciğer damarlarına doğru ilerliyor. En sonunda akciğerlerin o minicik damarlarındaki basınç o kadar artıyor ki sıvı damar dışına yani nefes aldığımız hava kesiciklerinin içine sızmaya başlıyor. İşte bu hayatı tehdit eden duruma biz pulmoner ödem yani akciğer ödemi diyoruz. Bu durum bize klinikteki en temel tedavilerden birinin mantığını çok güzel açıklıyor. Kalp yetmezliği olan bir hastada vücut sıvı tutar ve bu da ön yükü tehlikeli seviyelere çıkarır. Peki doktorlar ne yapar? Hemen idrar söktürücü yani diüretik verir. Amaç tam olarak şudur: vücuttaki fazla sıvıyı dışarı atarak kalbin omuzlarındaki bu aşırı dolum yükünü yani ön yükü azaltmak ve böylece akciğer ödemini ya önlemek ya da tedavi etmek. Yüksek ön yükün sinsi bir başka nedeni de sızdıran kalp kapakçıklarıdır. Düşünün, mitral veya aort kapak tam kapanamıyor. Kalp her kasıldığında kanın bir kısmı ileri gitmek yerine geriye kaçıyor. Bu geri kaçan kan bir sonraki turda normalde gelmesi gereken kana ekleniyor.
Böylece ventrikül sürekli olarak olması gerekenden daha fazla kanla doluyor ve kronik yani sürekli bir yüksek ön yüke maruz kalıyor. Elbette madalyonun bir de diğer yüzü var. Ya kalp aşırı dolmak yerine yeterince dolamazsa, yani ön yük çok düşük kalırsa ne olur? Unutmayın, bu durum da en az yüksek ön yük kadar tehlikeli ve acil müdahale gerektiren bir durumdur. Şimdi de zincirleme reaksiyonu tersten izleyelim. Mesela büyük bir kanama oldu diyelim. Kalbe dönen kan miktarı azaldı. Ventrikül yeterince dolamadı. Frank Starling mekanizmasını hatırlayalım. Hani şu lastik bant. Bandı azıcık gererseniz ne olur? Güçsüzce ileri fırlar. Kalp kası da aynen öyle. Yeterince gerilemediği için zayıf kasılır. Bu da her atımdaki kan miktarının yani atım hacminin düşmesine, sonuç olarak da kan basıncının tehlikeli seviyelere inmesine yani hipotansiyona yol açar. Bu da bize acil servislerdeki en temel müdahalelerden birini açıklıyor. Travma geçirmiş, kanaması olan bir hastaya neden anında damar yolu açılıp hızla sıvı verildiğini hiç düşündünüz mü? Amaç işte tam olarak bu. Dolaşımdaki sıvı hacmini hızla yerine koyup kalbin doluşunu yani ön yükü toparlamak. Böylece Frank Starling mekanizması tekrar devreye giriyor, kalp gücünü yeniden kazanıyor ve o hayatı tehdit eden tansiyon düşüklüğü düzeltiliyor. Anlayacağınız ön yük ne çok fazla olmalı ne de çok az. Tıpkı hayattaki pek çok şey gibi burada da her şey dengeye bağlı. Şimdi gelin bu dengesizliğin başlıca nedenlerini görelim ve tüm öğrendiklerimizi bir toparlayalım. Bu tablo aslında her şeyi çok güzel özetliyor. Bakın sol tarafta kalp ve böbrek yetmezliği gibi durumlarda vücutta sıvı birikmesine bağlı ön yük artışı nedenleri var. Sağ tarafta ise kanama, susuz kalma gibi kalbe dönen kan hacmini azaltan durumlar sıralanmış. Burada sepsis maddesi özellikle ilginç. Sepsis gibi ağır enfeksiyon durumlarında damarlar aşırı genişler. Bu da kanın vücudun uç noktalarında adeta göllenmesine ve kalbe etkili bir şekilde dönememesine yol açar. Yani kan kaybı olmasa bile kalbin doluşu yani ön yükü tehlikeli bir şekilde düşer. Klinikteki bütün amaç bu temel nedenleri tespit edip dengeyi tekrar sağlamaktır. Peki, bu anlattıklarımızdan cebimize ne koymalıyız? Birincisi, ön yük, kalbin kasılma öncesi gerilimidir. İkincisi, Frank Starling mekanizması sayesinde bu gerilim atım gücünü belirler. Üçüncüsü, ön yükün fazlası akciğerleri suyla doldurur, azı ise tansiyonu düşürür. Bu yüzden tedaviler de bu dengeye odaklanır. Fazlaysa idrar söktürücülerle sıvıya at, azsa damardan sıvılarla hacmi tamamla. Kısacası ön yükü anlamak kalp fizyolojisini ve kritik hastaların yönetimini anlamanın en temel anahtarıdır. Ön yükü yani kalbin kanla dolup gerilme hikayesini artık biliyoruz. Peki kalp o topladığı güçle kanı tüm vücuda fırlatırken önünde bir de aşması gereken bir direnç duvarı bulur. İşte kalbin kasılırken yenmek zorunda olduğu bu dirence ne isim verilir? Bu da bir sonraki konumuzun yani art yükün başlangıcı olacak.